Konstantinopolis, yani Yeni Roma veya günümüz adıyla İstanbul. Bir şehir düşünün ki hem Hristiyan dünyasına hem de İslam dünyasına yaklaşık 1600 yıl boyunca başkentlik yapmış olsun. Coğrafi konumuyla kıtaları, tarihiyle medeniyetleri birbirine bağlayan bu şehrin dünyada bir eşi benzeri daha yok. İşte bu görkemli geçmiş, birçok milletin ve Türklerin en büyük hayali, Kızıl Elması oldu. Tarihte onlarca kez kuşatılan, uğruna koca ordular feda edilen bu şehrin, 1453'te genç bir sultanın azmiyle fethedildiği hatırlanır. Ancak tarihin tozlu koridorlarında çok daha az bilinen bir gerçek gizli. Fatih Sultan Mehmet'ten tam yarım asır önce İstanbul zaten teslimiyetin eşiğindeydi. Şehrin mukavemeti kırılmış, tüm ümitler tükenmişti. Hatta Roma'nın görkemli imparatoru bile çaresizlik içinde şehri terk etmiş, Avrupa kapılarında yardım dilenir hale gelmişti. Yıldırım lakaplı bir hükümdar, peygamberin müjdesini gerçekleştirmeye hiç olmadığı kadar yaklaşmıştı. Peki, ne oldu da 1453'te yaşanacak o büyük zafer, tam 51 yıl önce yarım kaldı? Tarihin akışını değiştiren, Roma'nın ömrünü mucizevi bir şekilde uzatan o büyük olay neydi? Bugün ders kitaplarının pek yazmadığı, Yıldırım Bayezid'in İstanbul'u aslında sindirdiği ama sonunu bir türlü getiremediği o 11 yıllık büyük ablukayı anlatıyoruz. Timeline HT ailesi olarak tarihin en büyük savaşlarını en görkemli ve en detaylı haliyle sizler için hazırlıyoruz. Eğer siz de bu emeğe ortak olmak ve bu tarz içeriklerin devamını görmek isterseniz, videoyu beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız bizim için en büyük destek. Her şey 1391 yılında fırtınalı bir gecede başladı. Bizans tahtının varisi Manuel, Osmanlı sarayında bir nevi onurlu bir esir olarak tutuluyordu. Ancak babasının ölüm haberini aldığında, Sultan Yıldırım Bayezid'den izin istemek yerine, karanlıktan faydalanarak Bursa'dan kaçtı ve İstanbul'da kendini imparator ilan etti. Bu hareket, Yıldırım Bayezid cephesinde sadece bir firar değil, doğrudan bir ihanet olarak algılandı. Roma, sultanın öfkesini üzerine çekmişti ve bunun bedelini ağır ödeyecekti. Çandarlı Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, bu itaatsizliğin cevabı olarak vakit kaybetmeden İstanbul surlarının önünde belirdi. Türkleri şehir önünde gören Roma halkı, 11 yıl sürecek o büyük ablukanın başladığını henüz bilmiyordu. İlk kuşatma tam 7 ay sürdü. Ancak bu, surları yıkmaya yönelik topyekün bir saldırı değil, Konstantinopolis'i nefessiz bırakmayı hedefleyen bir ablukaydı. Şehrin tüm ikmal yolları kesilince, İmparator Manuel çaresiz kaldı. Artık tek çıkış yolu, sultanın merhametine sığınmaktı. Nitekim yapılan anlaşma gereğince, 1453'ten tam 62 yıl önce, şehrin kalbinde bir Türk mahallesi kurulacak ve camilerden ezan sesleri yükselecekti.
Yıldırım Bayezid, şehri o gün tamamen teslim almamıştı belki ama şehri tamamen sindirmişti. 7 ayın sonunda ana ordu geri çekilse de şehir üzerindeki abluka 1393'e kadar hiç kalkmadı. İstanbul, dışarıdan giren bir lokma ekmeğin bile izne tabi olduğu devasa bir hapishaneye dönüşmüştü. Ve bu, yaklaşan asıl büyük fırtınanın sadece sessizliğiydi. Beklenen fırtına 1394 yılında koptu. 2 yıllık o boğucu ablukadan sonra Sultan Bayezid, yarım bıraktığı işi tamamlamak için bizzat surların önüne geldi. Bu sefer tüm Osmanlı ordusu ve kuşatma silahları da yanındaydı. İmparator Manuel o kadar çaresizdi ki artık tek bir yolu kalmıştı. Diz çöküp Avrupa'dan yardım dilenmek. Öyle ki yüzyıllardır direndikleri o çizgiyi geçmiş, yardım karşılığında Ortodoks Kilisesini Roma'ya bağlamayı bile vaat etmişti. Bu vaat Avrupa'da büyük ses getirdi. Hristiyanlığın son kalesi düşüyor çığlığı, en görkemli şatolarda yankılandı. Papa'nın çağrısıyla tarihin gördüğü en kibirli Haçlı ordusu toplandı. Fransız şövalyeleri, Macar süvarileri, İngiliz ve Alman piyadeleri. Türkleri Balkanlardan söküp atmak ve İstanbul'u kurtarmak için tam 20 devlet harekete geçmişti. Haber İstanbul'a ulaştığında bazıları surların arkasında bayram ederken, bazıları ise kiliselerin birleşmesi konusunda temkinliydi. Zira şehirde Katoliklere karşı büyük bir nefret vardı. İstanbul'da Katolik külahı görmektense Türk sarığı görmeyi yeğlerim sözleri işte tam bugünlerde söylenmişti. Yine de Bizans halkı Bayezid'in çekileceğini ve kuşatmanın biteceğini sanıyordu. Ancak anlamadıkları bir şey vardı. Karşılarındaki sultanın cesareti ve lakabının anlamı. O, Yıldırım Bayezid Han'dı. Sultan, yaklaşan dev ordunun haberini aldığında kuşatmayı tamamen kaldırmadı. Ordusunun bir kısmını ablukaya devam etmesi için surların dibinde bıraktı ve ana gövdeyle bir fırtına gibi kuzeye, Tuna kıyısına aktı. ...25 Eylül 1396, Nibolu önlerinde 2 ordu karşı karşıya geldi. Avrupa'nın o şanlı şövalye ordusu, Yıldırım'ın stratejisi ve Osmanlı tokatıyla darmadağın oldu. Güneş batarken Avrupa'nın tüm asaleti Tuna'nın sularına gömülmüştü. Sultan Yıldırım Bayezid, Nibolu'da kazandığı zaferle tam 20 Avrupa devletinin katıldığı o devasa Haçlı ordusunu mağlup etmiş ve tekrar İstanbul surlarının önüne gelmişti. Esir aldığı o en seçkin şövalyeleri, surların önünden sessiz ama gövde gösterisi tadında bir geçit töreniyle geçirerek, İmparator Manuel'e net bir mesaj verdi. Seni kurtaracak kimse kalmadı Manuel. Şimdi, yarım kalan hesabı kapatma vakti. Nibolu zaferinden sonra Sultan Bayezid artık tüm ağırlığını İstanbul'un fethine verebilirdi. Ancak burada durup şu soruyu sormak gerekiyor. Bu şehir, 11 yıl süren bu ablukaya ve tarihteki sayısız kuşatmaya nasıl dayandı? İstanbul o dönemde sadece bir şehir değil, aşılması imkansız bir mühendislik harikasıydı. Bir tarafta 3 katlı devasa Theodosius surları ve önünde su dolu derin hendekler. Diğer tarafta ise Haliç'i düşman gemilerine kapatan devasa zincir. Bu zincir,
dost gemilere limanı açarken düşmanlara aşılmaz bir set çekiyordu. Dahası Marmara surlarına denizden gelecek saldırılar için Roma'nın elinde korkunç bir silah vardı. Rum ateşi. Formülü bugün bile tam olarak çözülemeyen bu kadim silah, suyun üzerinde dahi yanmaya devam ediyor. Dokunduğu her şeyi küle çeviriyordu. Şehrin içindeki binlerce insanın su ihtiyacı ise yer altına inşa edilen devasa sarnıçlar ve bugün hala ayakta olan Bozdoğan gibi su kemerleriyle karşılanıyordu. İstanbul adeta kendi kendine yeten dev bir kaleydi. Sultan Bayezid biliyordu ki bu şehri sadece kılıçla değil ancak tam bir tecritle dize getirebilirdi. İşte bu yüzden 1397 yılında Boğaz'ın en dar noktasına o efsanevi hançeri sapladı. Güzelce Hisar, yani Anadolu Hisarı. Artık Karadeniz'den gelen hiçbir gemi, sultanın izni olmadan limana yanaşamayacaktı. Burada başka bir gerçeğin altını çizmek gerekiyor. 11 yıl süren bu devasa kuşatma boyunca Yıldırım Bayezid her gün surların önünde beklemiyordu. O, isminin hakkını vererek bir uçtan bir uca savrulan bir fırtınaydı. Sultan, İstanbul'u, Çandarlı Ali Paşa ve seçkin Osmanlı birliklerinin demir pençelerine emanet etmişti. Bayezid ise bu sırada Balkanlarda fetihler yapıyor. Anadolu'daki Türk beyliklerini bir bir Osmanlı sancağı altında topluyordu. Fakat her sefer dönüşünde ilk durağı yine İstanbul surları oluyordu. 1401 yılına gelindiğinde Roma'nın o sarsılmaz surları artık yıpranmıştı. Şehir öyle bir çaresizliğe gömülmüştü ki İmparator II. Manuel halkını kaderine terk ederek Avrupa saraylarında yardım dilenmek için yola çıkmıştı. Roma'dan Paris'e, oradan Londra'ya kadar kapı kapı dolaşıp Konstantinopolis düşüyor diye yalvarıyordu. Fakat Nibolu'da boyunun ölçüsünü alan Haçlılar, Yıldırım Bayezid'in karşısına geçmeye cesaret edemiyordu. Herkes dillendirmese de İstanbul'un düştüğünü artık kabullenmişlerdi. Hatta şehrin güvenliğinden sorumlu Grand Dük, Sultan'la teslim şartlarını görüşmeyi bile düşünüyordu. Tam o sırada güneşin doğduğu yerden, Bozkır'ın derinliklerinden gelen bir uğultu her şeyi değiştirdi. Emir Timur Anadolu topraklarına girmişti. Sultan Bayezid için tarihin en zor seçimi gelmişti. Ya 11 yıllık emeğinin meyvesini alıp Roma'nın yeni sahibi olacaktı. Ya da arkasındaki tehlikeyi durdurmak için fethi yarım bırakıp Ankara Ovası'na yürüyecekti. Roma'nın kaderi artık Ankara Ovası'nda görülecekti. Yıldırım Bayezid, 11 yıldır ilmek ilmek ördüğü İstanbul hayalini arkasında bırakıp ordusunu Ankara'ya sürdü. 1402 yılının Temmuz ayında iki Türk hakanı karşı karşıya geldiğinde üç devlet için kader burada belli olacaktı. Ancak Ankara'nın kavurucu sıcağında talih Sultan Bayezid'in yüzüne gülmedi. İhanetler ve stratejik hatalar zinciri, koca sultanı bir zamanlar diz çöktürdüğü düşmanlarının gözü önünde Timur'a esir düşürdü. Yıldırım, o güne kadar yenilgi yüzü görmemiş o mağrur hükümdar, artık bir savaş ganimetiydi. Mağlubiyetin ardından Timur'un orduları bir fırtına gibi Anadolu'ya daldı. Şehirler yağmalandı, kaleler bir bir düştü. Osmanlı'nın temelleri sarsılırken, Bayezid'in oğulları arasında 11 yıl sürecek olan kanlı bir taht kavgası, yani Fetret devri başladı.
Yenilginin ardından İstanbul'un kapısındaki o çelik pençe artık tamamen gevşemişti. Askerler çekildi, kuşatma dağıldı. Artık kimsenin aklında fetih yoktu. Herkes kendi canının ve tahtının derdine düşmüştü. Yaşanılan bu olay Osmanlı için büyük bir felaket, Roma için ise bir bayramdı. Öyle ki Galata Kulesi'ne bile bizzat Romalılar tarafından Timur'un o meşhur 3 halkalı sancağı çekildi. Nitekim Timur, onları tam 11 yıldır süren o boğucu kuşatmadan kurtarmıştı. Yıldırım Bayezid ise bu zilleti ve esareti daha fazla taşıyamadı. 1403 yılında Akşehir'de hayata gözlerini yumdu. Eğer o gün Ankara Ovası'nda Yıldırım Bayezid kazansaydı, bugün İstanbul'un fatihi olarak başka bir ismi değil, onu anıyor olacaktık. Ancak kaderin planı başkaydı. Yıldırım'ın surlar önünde bıraktığı o kutlu vasiyet, tam yarım asır sonra torunu Fatih Sultan Mehmet Han tarafından tamamlanacak ve o Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem müjdesine ve iltifatına mazhar olacaktı. Timur, Bayezid'in hayalini yıkmış olabilir. Ama o hayalden doğan azim, kıyamete kadar sürecek bir fethin kapısını aralamıştı. Timeline HT ailesi olarak, tarihin en büyük savaşlarını en görkemli ve en detaylı haliyle sizler için hazırlıyoruz. Eğer siz de bu emeğe ortak olmak ve bu tarz içeriklerin devamını görmek isterseniz, videoyu beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız bizim için en büyük destek.